Düşünsenize, saati bulan insan o saati ilk kurduğunda saatin kaç olduğunu nereden biliyordu? Gerçekten çılgınca bir soru değil mi? Herkese merhaba, ben Adem Şimşek. Bugün hepimizin kolunda veya telefonunda taşıdığı, hayatımızı saniye saniye yöneten o zaman kavramının başlangıç anına, yani sıfır noktasına gidiyoruz. İnsan zihnini en çok kurcalayan o meşhur büyük saat paradoksunun arkasındaki harika bilimsel gerçeği hep birlikte aydınlatacağız. Bugünkü yol haritamız oldukça net. Önce büyük saat paradoksuna bakacağız, sonra evrensel referans kavramını inceleyeceğiz, ardından güneşi ve geceyi ölçmek bölümüyle antik çağlara uzanıp finali ilk mekanik kalibrasyonla yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Birinci bölümümüz Büyük Saat Paradoksu. O ilk saatin gizemi. Şimdi bir an için gözlerinizi kapatın ve geçmişe, o ilk saat ustasının loş atölyesine gittiğinizi hayal edin. Usta yıllarca uğraşmış, çarkları, dişlileri kusursuzca birleştirmiş ve işte o an geldi, makine tamam. Tik tak, tik tak. Sistem tıkır tıkır çalışıyor. Peki ama usta bu yepyeni makinenin ibresini saat kaça ayarlayacak? İlk saat icat edildiğinde saat tam olarak kaça ayarlandı? Yani açıkçası bu biraz tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan sorusu gibi. Çünkü etrafta bakıp da saat şu an 3, ben de makineyi 3'e kurayım diyebileceği başka hiçbir icat yok. Peki nasıl yaptı? İşin sırrı aslında o atölyedeki başka bir metal parçasında falan değil, tam olarak başımızı kaldırıp baktığımız gökyüzünde saklı. İkinci bölüm. Evrensel referans. Yani doğanın o büyük ana saati. Bakın, biz insanlar saati icat etmeden çok ama çok önce de zaman akıp gidiyordu. Doğanın ve evrenin o şaşmaz ritmi aslında bizim her zaman en büyük, en nihai ana saatimiz oldu. Biz sadece o sisteme bakıp onu kopyalamaya çalıştık. Peki bunu nasıl okuduk dersiniz? Cevap, güneş öğlesi. Güneş öğlesi, güneşin belirli bir bölge için gökyüzünde ulaştığı o en yüksek noktadır. Aslında bu, gündüz tam 12'yi ve günün en kısa gölgesini temsil eder. Yani güneşi bütün zamanların müdürü veya ana saati gibi düşünün. İnsanlığın yüzyıllar boyunca icat ettiği tüm o mekanizmalar aslında sadece bu kozmik saati taklit etmeye çalışan birer öğrenciydi. Üçüncü bölüm, güneşi ve geceyi ölçmek. Antik çağın zaman araçları. Zamanı ölçme serüvenimiz öyle birkaç yüzyıllık bir şey değil, binlerce yıl öncesine dayanıyor. Sümerler, Babiller, Mısırlılar, bu eski medeniyetler antik çağda güneşin o düzenli hareketini referans alarak inanılmaz zekice araçlar tasarladılar. Yani o basit gölge oyunlarından tutun da 13. ve 14. yüzyılların o karmaşık mekanik çarklarına kadar insanlık aslında hep aynı astronomik referansa baktı. Araçlar sürekli gelişti evet ama referans noktası milim şaşmadı. Sistem o kadar yalın ki yere dikilen bir çubuğun gölgesi dünyanın kendi etrafındaki dönüşüne bağlı olarak gün boyunca değişir. Bitti. İlk güneş saatlerinin, o devasa obelisklerin çalışma prensibi tam olarak buydu. Sabah uyandığınızda gölge upuzundur, güneş yükseldikçe yavaş yavaş kısalır ve gün içinde gölgenin en kısa olduğu o an geldiğinde, evet bildiniz, az önce bahsettiğimiz güneş öğlesi. O en kısa gölge saatin tamı tamına 12 olduğunu tartışmasız bir şekilde gösteriyordu. Fakat burada minik bir problemimiz var. Güneş saatleri harikadır. Size şu an saat tam olarak kaç sorusunun cevabını milimine verir ama sadece güneş varken. Peki ya güneş battığında? Ya da kışın hava günlerce bulutlu olduğunda ne olacak? İşte bu noktada su ve pum saatleri imdadımıza yetişiyor. Bakın burası çok önemli. Güneş saati size evrendeki bir anı gösterir. Su ve kum saatleri ise ne kadar zaman geçti sorusuna, yani geçen süreye cevap verir. Biri anlık bir fotoğraf çekerken diğeri bir kronometre gibi çalışır. Peki bu ikisini nasıl eşleştirdiler? İnanın eski insanlar gece problemini tek kelimeyle muazzam bir zekayla çözdüler. Şöyle ki gündüz vakti güneş saatinin gölgesi o en kısa ana, yani güneş öğlesi tam 12'ye ulaştığı saniye yanlarında beklettikleri su veya kum saatini anında başlattılar veya sıfırladılar. Bu insanlık tarihindeki en zekice kalibrasyonlardan biridir. Artık güneş battıktan sonra bile o akan suya veya süzülen kuma bakarak zamanın ne kadar ilerlediğini tıkır tıkır takip edebiliyorlardı. Yani o evrensel an insan yapımı mekanik bir süreye başarıyla aktarılmıştı. Dördüncü ve son bölüm. İlk mekanik kalibrasyon. Paradoksun çözüldüğü an. Şimdi gelin o antik çağdan çıkıp 13. ve 14. yüzyıllara ilk mekanik saatin yapıldığı o loş atölyeye geri dönelim. O büyük paradoksun çözüldüğü saniyeye.
Usta önce çarkları, o karmaşık mekanizmayı bitirdi. Sonra atölyesinden dışarı çıktı. Kolunda saat yok, duvarda saat yok. Sadece gökyüzüne ve usturlap denilen o antik astronomik alete ya da bir güneş saatine baktı. Sabırla bekledi. Neyi mi? Tabii ki gölgenin en kısa olduğu o kesin anı, güneş öğlesini. Ve güneş tam tepeye ulaştığında kendi elleriyle yaptığı makinenin ibresini 12'ye sabitledi ve sistemi başlattı. İşte o an saati bulan kişi zamanı bizzat astronomik referanslarla tanımlamış oldu. İnsan yapımı yepyeni bir makine, evrenin kalp atışıyla sonsuza dek senkronize edilmişti. Aslında bugün konuştuğumuz her şeyin çok çarpıcı bir özeti var. Dünyadaki ilk mekanik saat başka bir saate göre değil, evrenin kendi değişmez ritmine göre ayarlanmıştır. Yani en başta konuştuğumuz o büyük paradoksun cevabı işte bu kadar net. Saati icat eden usta aslında makinesine bakıp da saat kaç demiyordu. O sadece dünyanın dönüşüne, güneşin gökyüzündeki konumuna baktı. O mutlak astronomik referansı alıp zamanı soğuk metal çarklarla buluşturdu. Ve bitirirken sizi şu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Acaba bugün akıllı saatinize baktığınızda aslında hala sadece gökyüzüne baktığınızın farkında mısınız? Bugün o ekranlarda gördüğümüz dijital sayılar, uydulardan gelen sinyaller, atomik titreşimler, bunların hepsi yüzlerce yıl önce atölyesinden dışarı çıkıp güneşin en tepeye varmasını bekleyen o ustanın takip ettiği kozmik ritmin çok daha teknolojik versiyonlarından ibaret. Yani zaman kavramının asıl kaynağı kollarımızda değil, hepimizin içinde dönüp durduğu bu muazzam evrenin ta kendisinde. Bu büyüleyici konuda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Merakla kalın.